6 Şubat 2022, Yaounde Afrika Uluslar Kupası finali. Daha maçın başı 7. dakika Mısır ve Senegal karşı karşıya. Stadyumu saran o yoğun basınç anı. Beyaz noktaya yürüyen adam belli, vuruşunu yapıyor ama Mısır kalecisi Muhammed Abu Gabal sağ köşeye uzanıp topu çıkarıyor. Bu sıradan bir kurtarış değildir. Senegal'in tarihinde hiç kazanamadığı o devasa kupa için en büyük fırsat maçın henüz başında kalecinin ellerinde eriyor. Herkesin önünde çuvallamak. Bu sadece kaçan bir şut değil. Adamın zihnine ekilen devasa bir ağırlık. 83 dakika boyunca o sahada, o stadyumun uğultusu altında taşıması gereken bir yük. An geldiğinde o noktaya tekrar yürüyebilir misin? Maç golsüz bitiyor, penaltılara kalıyor. Sıra en başta başarısız olan adama o son vuruşa geliyor. O adımları, o yürüyüş anını dondurmak gerekiyor burada. Yürüyüşün ağırlığını anlamak için stadyumdan çıkmak, her şeyin başladığı o küçük köye dönmek zorunlu. 10 Nisan 1992, Güney Senegal'de Casamance boyunca uzanan Sédhiou bölgesi, Bambali köyü. Toprağa bağımlı, fakir bir hayat. Baba Mansur Mane, saygıdeğer bir imam. Çizilen beklenti çok net, çocuk okuyacak, Kur'an öğrenecek. Her hayatın başkaları tarafından önceden yazılmış hazır bir senaryosu vardır. Ama o çocuk, yetişkinler kızıp onu durdurana kadar ağaç altlarında bezden topların peşinde koşuyor. Dışarıdan dayatılan o güvenli arzu ile içeriden gelen en sevdiklerine bile karşı gelmene neden olan o tehlikeli, nadir tutkunun ayrımı başlıyor burada. Sadio küçük bir çocuk. Babası hastalanıyor. Köyde bir klinik yok. En yakın gerçek hastane saatler uzaklıkta. Baba Mansur, Mane kurtarılamıyor, ölüyor. Bu yüzden yıllar sonra büyük paralar kazandığında ilk yaptığı şeylerden biri Bambala'yı bir hastane inşa etmek oluyor. Bir çocuk ekonominin işleyişini bilmez, sadece olayın şeklini öğrenir. Babasının amansız bir ecelden değil, mesafeden öldüğünü anlar. Yasın nasıl bir temele, bir itici güce dönüştüğünün resmi. En dürüst cömertlik neredeyse her zaman otobiyografiktir. Futbolun geçici bir heves olmadığını anlıyor. İzinsizce evden çıkıyor, başkent Dakar'a doğru kaçıyor. Ailesi onu bulup geri getiriyor ama o vazgeçmiyor. İkna ediyor ailesini, Jenerasyon Foot Akademisi'ne giriyor. Oradan da Fransa'nın Metz kulübüne uzanan boru hattına seçiliyor. Bir çocuğun sevdiği insanlara, onlara duyduğu sevgi içinde karşı gelmesinin taşıdığı maliyet. Denemelerdeki ilk vali sarsıcı. Yırtık şort, aşınmış kramponlar, hiçbir akademi cilası yok. Sadece inkar edilemez, ham bir yetenek. Başlangıçtaki fakirliğin sessiz şiddeti, yeteneğin tek başına asla yetmemesi, onu görmezden gelmek, sistemin dışına itmek için her türlü nedene sahip olan insanların yargısından sağ çıkma zorunluluğu. 2011, Fransa. Metz takımı. Soğuk hava, yabancı dil, düşüşte olan bir kulüp. Rezerv takımın soyunma odasında yapayalnız. Çoğu Afrikalı oyuncunun sessizce kırıldığı, evine döndüğü o karanlık yer. Ama o kırılmıyor. 2012'de Senegal milli takım formasıyla tanışıyor. Aynı yıl Avusturya'ya, Red Bull Salzburg'a geçiyor. Gözden uzak bu yerde modern futbolu, topsuz koşuyu, alanı daraltan presi öğreniyor. Avusturya Ligi'ni kazanıyor. İnsanlar genellikle Şampiyonlar Ligi gecelerini hatırlar, o parlak sahneleri konuşup Avusturyalı yıllarını tamamen atlamaya eğilimindedirler. Oysa yeteneğin kalıcı bir kariyere dönüştüğü, inşa edildiği veya harcandığı yer bu ışıltısız orta kısımdır. 2014, İngiltere, Southampton Kulübü. 16 Mayıs 2015 Aston Villa maçı. Sadece 2 dakika 56 saniyede atılan Premier Lig tarihinin en hızlı hat-trick'i. Kulübede sadece fısıldanan bir isim, saniyeler içinde tüm İngiltere'nin bağırdığı yıldıza dönüşüyor. Futbol dünyasında salt hız çok yaygın bir özelliktir. Ancak karar verme yetisiyle birleşmiş bir hız en nadir rastlanan silahtır. O 3 dakikalık kırılması imkansız rekor basit bir şans anı değil. Doğrudan doğruya Avusturya'da inşa edilen o sessiz 10 yılın 3 dakikaya sıkıştırılmış acımasız bir kanıtı. 2016 yazında Liverpool'a imza atıyor.
Jürgen Klopp'un taktiksel sistemi. Muhammed Salah ve Roberto Firmino ile kurulan o korkutucu üçlü. Avrupa'yı ezip geçen hücum attı. 2018'de Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı alınan acı verici mağlubiyet, Hayatındaki büyük kayıp deseni kendini gösteriyor. öyle ki bir sonraki yıl Madrid şehrinde Tottenham Hotspur'u yenerek Avrupa şampiyonu unvanını alıyor. 2019-2020 sezonunda kulübün 30 yıllık bitmek bilmeyen kuraklığını bitiren Premier Lig şampiyonluğuna ulaşıyor. 2019 Afrika Yılın Futbolcusu ödülü. Beklenen zirve. Ama bu Premier Lig şampiyonluğu bir önceki sezon 97 puan toplanmasına ve altın ayakkabı kazanılmasına rağmen ligin Manchester City'ye sadece 1 puanla kaybedilmesinin hemen ardından geliyor. Zaferi anlamlı kılan temel şey hemen öncesinde yaşanan o derin kaybıdır. 97 puanla kaybedilen lig kupası, kaybedilen kıta finali, kaçırılan o ilk penaltı. Zirvedeki asıl mesele manzaranın güzelliği değil, aşağıda kalan insanları hatırlayıp hatırlamama sınavıdır. Zirvedeyken Bambali'yi yeniden inşa etmesi başlıyor. Okul inşaatı, hastane yapımı, cami, yoksullara bağlanan düzenli maaşlar, o dönem çekilen çatlak ekranlı telefon fotoğrafı, meşhur açıklaması, neden 10 Ferrari, 20 elmas saat veya 2 uçak isteyeyim, bunlar dünya için ne yapacak demesi. Giysiler, yiyecekler ve hastaneler vermeyi tercih etmesi. Bu söylenenler bir iyilik listesi değil, doğrudan doğruya hafızanın kendisi. Açlık, çıplak ayaklar, mesafeden ölen baba. Fakirlikten kurtulan çoğu kişinin aksine paranın onu yeniden yazmasına izin vermemesi durumu. Ünlü ve milyoner adamı köydeki o fakir çocuğun kullandığı bir alete dönüştürmesi. Tekrar 6 Şubat 2022 tarihine Yaounde'ye dönüyoruz. Maçın başında o penaltıyı kaçıran Sadio Mane sadece o anın değil, 2019'da Cezayir'e kaybedilen finalin de ağırlığını omuzlarında taşıyor. Açılışta sorulan o açık döngü, bütün bir kıtanın gözü önünde çuvalladıktan sonra o noktaya yeniden yürümek. Mısır karşısında kupayı Senegal'e getirecek o son penaltı için topun başına geçiyor, vuruyor, golü yapıyor, Afrika Uluslar Kupası kazanılıyor. Günler sonra Dünya Kupası playoff eşleşmesinde yine Mısır'a karşı son penaltıyı atıp ülkesini Dünya Kupası'na götürüyor. Liderliğin tanımı, yalnız bir solistin değil, bütün bir ülkenin korkusunu o 9 metrelik çime taşıyan karakterin sınavı. Kaçırılan o ilk penaltı olmasaydı, bu son vuruş sıradan bir gol olarak kalacaktı tarihte. Ancak o kaçırılan penaltıyla birlikte bu tam bir diriliş. 2022'de Bayern Münih Bundesliga şampiyonluğu, zor geçen bir sezon, bir takım arkadaşıyla yaşanan ciddi disiplin sorunu, bu yüzden gerçek bir hayatın sadece parlak anlardan ibaret olmadığını görüyoruz. 2023'te Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El Nasır kulübüne transfer, bugün 30'lu yaşlarında Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamaya, asist ve gol üretmeye devam ediyor. 2022'de kıtanın en iyi oyuncusu olarak ikinci kez Afrika Yılın Futbolcusu seçildi. Bambali'deki yardımlar ise onunla birlikte büyüyor. Bütün bu hikayenin ana teması tek bir kelime: mesafe. Hastane ile köy arasındaki mesafe. Fakirlik ile ulaşılan o hayal arasındaki mesafe. Zirveye çıkanların geçmişe hiçbir şey borçlu olmadığı yalanını reddetmek. Bu hikaye neden önemli? Bu kişi neden önemli? Bugün bize ne söylüyor? En büyük başarısızlığın yaşandığı noktanın genellikle geri çağrıldığımız yer olduğunu söylüyor. O mesafeyi kapatmak bir ömrün yapabileceği en önemli iş olabilir. Bir okur, bir kare. Yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.